Selam millet, gelmiş geçmiş en büyük hayran teorilerinden birisi olan Pixar teorisi tartışmasız devamı en uzun olan teoridir. Zamanında bunun ile alakalı bir video yapmıştım. Ancak Pixar stüdyosu animasyon yaptığı sürece bu teoriler bitmeyecek ve ben de ölmediğim sürece sizlere video yapmaya devam edeceğim. Konuyu fazla uzatmayalım, zira yeni çıkmış olan Ters Yüz 2 izlemiş ve beğenmiş biri olarak Pixar teorisindeki yeri ve diğer olaylara değineceğiz. Merak etmeyin, Ters Yüz 2'ye dair hiçbir bilgi vermiyorum. Bu konu oldukça derin. Çünkü duyguların cansız nesnelerin üzerindeki etkisi ve daha birçok konuya değineceğimiz bu videoya hemen başlamak istiyorum. Çocukken Riley'nin parlayan hafıza kürelerinin çoğu altın rengindeydi. Sevincin rengi. Ancak büyüdükçe korku, iğrenme, öfke ve üzüntü giderek daha da fazla karşımıza çıkmakta. Özellikle de Riley artık 11 yaşında olduğunda arkadaşları ve sevdiği hokey olmadan ailesiyle birlikte harap, kentsel San Francisco'ya taşınmak zorunda kaldığında duygularının ne kadar karıştığını görüyoruz. Sevinç ve üzüntü, Riley'nin yeni okulundaki travmatik ilk gününden sonra Riley'nin uzun süreli hafıza kasasında mahsur kalırlar. Kontrol odasındaki duyguların kontrole ele geçirmek için çabaları ve akabinde sadece korku, iğrenme ve öfke ile insanın ne kadar kötü seçimler yapabileceğini kapsamakta. Başka bir deyişle Riley huysuz bir ergene dönüşüyor. Bu dünyaya bolca verilen olağanüstü ayrıntı düzeyine takdir etmek için tek bir izlenme yeterli olmaktan çok uzak arkadaşlar. Film Riley Anderson'ın doğumuyla başlamakta. Riley'nin Minnesota'da doğduğunu öğreniyoruz. Ancak 11 yaşında San Francisco'ya taşınıyorlar. Film hangi zaman diliminde geçiyor? Burası çok önemli. Eğer şimdiden destek vermek istiyorsan videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir ve bana katıl üyesi olarak maddi destek verebilirsin. Ayrıca teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyerek hemen videoya geçelim. Film boyunca ilerlerken Riley'nin bebekliğinde ve erken çocukluğunda geçen olayları görüyoruz. 11 yaşına geldiği sıralarda modern dünyaya ulaşıyoruz. Arkadaşıyla Skype'te konuşmasını görebiliyoruz. Oyuncak hikayesi 3'te Trixie tarafından kullanılan arayüze benzediği için filmin bu civarlarda 2015-2016 civarlarında olduğunu anlıyoruz. Bu da Riley'nin 2003 veya 2004'te doğduğunu gösteriyor. İlginç bir şekilde bu kayıp balık Nemo'nun geçtiği yıl ile aynı zamanda. Riley'nin hayatıyla biraz vakit geçirdikten sonra film bizi onun duygularıyla tanıştırıyor. Eğlence, üzüntü, tiksinti, korku ve sinirin takım halinde çalışarak Riley'nin hareketlerini etkilediklerini görüyoruz. Riley'nin hayatında bir önemi olan olaylar uzun süreli hafızaya gönderilirken onun tüm hayatını etkileyecek kadar anlamlı olaylar bir çekirdek anı haline gelerek kontrol merkezinde kalıyor. Film genel olarak Riley'nin San Francisco'ya geldikten sonraki negatif duyguları üzerinden gidiyor. Riley eski arkadaşlarını özlüyor, babasını yeni işi yüzünden çok göremiyor. Ayrıca sürekli üzerinde mutlu olma baskısı hissettiği için de daha da mutsuz oluyor. İşte bu noktada insanlar için duygular güç kaynaklarıdır. Pixar teorinin ana dayanak fikirlerinden birisi insanların tam olarak anlayamadığımız bir çeşit enerji yayması. Canavarlar Şirketi filminde bir çocuğun gülüşünün gizemli bir canavar topluluğu için enerji kaynağı olabildiğini görüyoruz. İnanılmaz Ailede de bu enerji insanların süper güçleri kazanmasını sağlamakta. Teorinin güncellenmiş versiyonunda oyuncak hikayesindeki oyuncakların İnanılmaz Aile'deki olaylardan sonra makineler tarafından insanlardan enerji toplamak için yapıldığını öne sürüyor. Bu enerji üzerine pek bir şey öğrenemediğimiz filmlerden sonra Ters Yüz 2 bize bir ilaç gibi gelmekte. Film, duygularımızın hareketlerimizin üzerindeki ana güç, ana etken olduğu fikri üzerine kurulmuş. Ayrıca bir çocuk için en önemli ve güçlü duygunun mutluluk olduğunu da film boyunca görebiliyoruz. Gerek anıların genelinin mutlulukla ilgili olması, gerekse kontrol merkezinde komutadaki duygunun mutluluk olması en önemli faktör. Canavarlar Şirketi'nde gördüğümüz üzere korku bir çocuk için güçlü bir duygu.
Ancak Canavarlar filminin sonunda güldürmenin korkutmaktan daha fazla enerji sağladığını görüyorlar. Peki ama neden? Ters yüzde bunu çok daha iyi görebiliyoruz. Mutluluk resmen bir ışık kaynağı. Hızlı, azimli, zeki. Riley'i mutlu etmek için her şeyi yapabilir. Diğer duygular ona oranla çok daha pasif ve ışıksızdır. Ayrıca filmde canavarlar şirketindeki başka bir soruya da cevap buluyoruz. Neden yetişkinleri korkutmak daha zor? Yetişkinlerin kafalarına girdiğimizde onların duygularının bir takım halinde çalıştığını görebiliyoruz. Tek bir duygu çalışmıyor. Hepsi aynı anda birbiriyle çalışarak anlaşıyorlar. Bu da duygusal olarak daha stabil olmalarını sağlıyor. Gelelim Bing Bong Riley'nin hayali arkadaşına. Mutluluk ve hüzün onunla filmin yarısında tanışıyorlar. Bing Bong onlara kontrol merkezine dönmelerinde yardımcı oluyor. Riley 3 yaşındayken Bing Bong onun en iyi arkadaşıydı. O biraz kedi, biraz fil, biraz da Yunus pamuk şekerden yapılma, ayrıca ağlarken de gözlerinden şeker damlatan bir yaratık. Hatta şarkı söyleyince uçabilen bir vagonu da var. Peki neden bu önemli? Çok basit. Evet, Bing Bong hayali bir arkadaş ama o bir canavar üzerine kurulu. Riley'nin canavarı. Canavarlar şirketinin sonunda Sally ve Mike çocukları korkutmak yerine onları güldürmeye karar veriyorlar. Hatta Mike'ın bir kapıdan girerek bir çocuğu güldürmeye çalıştığını bile görüyoruz. Ancak bunun çocuk üzerindeki etkisi ne olurdu? Düşünün ki bir canavar kapınızdan içeri giriyor, sizi güldürmeye çalışıyor ve daha sonra sonsuza dek kayboluyor. Hiçbir mantığı olmazdı. Ta ki çocuklar bu canavarları hayali arkadaşları olarak algılayana dek. Riley 3 yaşındayken Bing Bong onun hayali arkadaşıydı. Canavarların hayvansı özellikleri gösterdiklerini biliyoruz. Bu onun biraz kedi, biraz fil görünüşünü açıklıyor. Riley tabii ki de onun pamuk şeker olduğunu düşünecekti. Çünkü o pafuduk canavarlardı. Öbür türlü neden pembe olsun ki? Hatta Yunus sesini de Riley'i güldürmek için çıkarmış da olabilir. Riley'nin onun biraz da Yunus olduğunu düşünmesine neden olmuş olabilir. Bu arada Bing Bong'un ölmesi beni aşırı derecede üzmüştü. Bu ölümün ana temel sebebi var: unutulmak. Hatırlayanlar olacaktır. Coco ve oyuncak hikayesindeki unutulan kişiler veya oyuncaklar sonsuza kadar yok olmakta. Evet, ölüm herkes için olağan bir şey. Ancak kişi veya nesneler unutulduğunda gerçek anlamda tamamıyla yok oluyorlar. Bing Bong'un unutulması ve akabinde yok olması Pixar'ın tasarladığı en büyük teorik hikayelerden bir tanesi. Bazı rivayetlere göre oyuncak hikayesi ruh ve Coco ile genel bir bağlantı var. Nasıl mı sorusunu sormadan önce hemen cevaplayalım. Ters Yüz ve Coco bu teoriye bazı önemli içgörülerle katkıda bulunur. İlki, insanların enerjisinin kaynağının duygularında yattığı ve bunların tüm eylemlerine hükmettiği ortaya koyar. Dahası insanların enerjisi hayal gücüne bağlı olarak farklılık gösterir. Coco hayatta kalmak için hafızasının önemine ve ölümden sonra enerjiye ne olduğuna odaklanır. Ölen insanlar sevdikleri onları hatırladığı sürece ölüler diyarında yaşamaya devam ederler. Bu durum Riley'nin hafızasından beslenen ve sonunda unutulan Bing Bong'un başına gelenlerle oldukça benzemekte. Ruh animasyonunda öbür dünyayı kontrol eden güçler, öbür dünyayı içinden geçen ruhların anlayabileceği bir şekilde sunduklarını söylüyorlar. Bu, farklı kültürlerin öbür dünyaları için farklı bir görünüm veya boyuta sahip olma olasılığını da açıklamakta. Coco'da olduğu gibi büyük öteye gitmeye hazır olmayan ve tamamlanmamış işleri olan ruhlar yaşayanlarla etkileşime girebilecekleri bir alanda var olmaya devam ederler. Ancak bir ruh belki de onları hatırlayanlar hayatta kimse kalmadığı için devam etmeye hazır olduğunu hissederse o zaman huzur içinde devam eder. Tabi bu bir teori. Başka bir teoriye göre ise de Ruh 22 aslında Riley olabileceği yönünde bir kanı var. Bu durumun nedeni kullanılan repliklerin benzer olması. Ruh 22 özellikle bir noktada yeterince iyi değilim dedi. Riley kaygı krizi sırasında da aynı şeyi kafasından söyledi ve 22'nin kayıp bir ruh olmasıyla çok benzer görsel efektleri de vardı. Tabii ki de bu bir teori, belki de hiçbir alakası yoktur, bilemeyiz. Ancak sizin düşünceleriniz bu noktada ne, merak ediyorum. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir.
Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir veya bana katıl üyesi olarak maddi destek verebilirsin. Ayrıca teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.